hoş geldiniz. Çocuklar, Sayın Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz. Günaydın çocuklar. Günaydın. Oturun. Müsaadenizle. Biz onu en çok Hababam sınıfındaki müfettiş Hüseyin Şevki Topuz karakteriyle tanıdık, sevdik. Bu karakteriyle 7'den 70'e tüm Türkiye'yi güldüren adam oldu. Hele ki İnek Şaban ve Güdük Necmi ile yaşadığı karışıklıklar ve yanlışlıklar silsilesi içinde kendini kaybedince, yanakları al al olunca daha bir başka sevdik onu. Süt Kardeşler filminde damat Bayram olduğu halde süt oğlan Şaban muamelesi görüp Şener Şen tarafından her fırsatta itilip kakılması akıllara geldikçe bizi gülümseten biri olarak çıkar karşımıza. Meraklı Köfteci'de psikiyatr rolünde kısa sürelerde harikalar yaratmış, akıllara kazınmış yetenekli bir oyuncudur. Yüzü bilinen, çok sevilen ama adı bir türlü bilinmeyen, Yeşilçam'a her alanda emek vermiş, Anadolu şehirlerine tiyatroyu götürmüş, yüzlerce gencin önünü açmış, onlara ışık tutmuş. Bunu yaparken de ne haberi çıkmış, ne reklamı yapılmış, gizli kahramanlardandır Ergin Orbey. Aşkla, sevdayla, tutkuyla yapmıştır oyunculuğu. Bir şehirden başka bir şehre kilometrelerce yol tepip ders verecek kadar da fedakar bir insandır. Tüm bunları yaparken de hiçbir beklentisi olmamıştır. Öğrencileri onun hakkında amatör bir belgesel yapınca gözleri dolup kendini tutamayıp ağlayan koca yürekli bir adamdır. Yaşama sevincini, mutluluğu bu kadar küçük ama anlamlı şeylerde görecek kadar kalender biridir. Çok çalışkandır ama en önemlisi çok yeteneklidir. Bizim Aile gibi Türk sinemasının kilometre taşı olmuş bir filmin yönetmenidir. Filmdeki samimiyet, oyunculuklardaki sıcaklık, hikayenin gerçekliğinde Ergin Orbey'in dokunuşları vardır çünkü. Ama bu filmin yönetmenliğini onun yaptığından birçok kişinin haberi dahi yoktur. Kemal Sunal'ın en önemli filmlerinden biri olan Meraklı Köfteci'nin de yönetmen koltuğundadır. Tarık Akan ve Selma Güner'in başrolünü paylaştığı, yine sinemamızın unutulmazları arasına giren Boş Ver Arkadaş filminin senaristi kim diye sorarsak, tabii ki yine birçok kişi bunun yanıtını veremeyecektir. Bu harika filmde Ergin Orbey'in kaleminden çıkmıştır. Bu küçük adamın yetenekleri şimdiden sizi şaşırttı değil mi? O zaman gelin bu küçük dev adamın, Ergin Orbey'in hayatına yakından bakalım. Ergin Orbey 14 Ağustos 1936 yılında İstanbul'da doğar. Lise eğitimini tamamladıktan 2 yıl sonra İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünde eğitim görür. Daha o genç yaşında bile her yönlü çok yetenekli olduğunun işaretlerini vermiştir. 1955 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1961 yılında mezun olur. Aynı yıl devlet tiyatrolarında göreve başlayan sanatçı 1965 yılına kadar oyuncu ve yönetmen olarak çalışır. 1967'den başlayarak çeşitli özel tiyatrolarda yönetmenlik, oyunculuk ve sanat yönetmenliği yapar. Tiyatroda aynı alanda birçok görev yapması herkesin harcı değildir. Ama Ergin Orbey 10 parmağında 10 marifet, bütün alanlardaki görevlerini başarıyla yerine getirir. Ergin Orbey, Macun Hokkası, Kafes Arkasında, Leons ve Lena, Kulaktan Kulağa, Aslan Asker Şavk Hitler'e karşı, Yerma, Bernarda Alman'ın Evi, Karaların Mehmetleri, Belgelerle Kurtuluş Savaşı, Fizikçiler, Yorgun Savaşçı, Müfettiş, Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun, Ay Işığında Şamata, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Bakalar, Ferhat'la Şirin, İstanbul Efendisi, Taranta Babu'ya Mektuplar, Jokont'la Siyahı, Asiye Nasıl Kurtulur, Kuvayi Milliye gibi birçok oyunda görev almıştır. Ergin Orbey 1961 yılında Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü kitabını tiyatroya uyarlamak ve devlet tiyatrolarında sahnelemek istemiştir. Ancak kitabın hakkında soruşturma açılması, Fakir Baykurt'un bundan dolayı açığa alınması tartışmaları alevlendirmiş ve provalar durdurulmuştur. 1971 yılından sonra bu çalışmalarına yönetmen, senarist ve oyuncu olarak sinemaya ekler. 1973 yılında Mevlana filminin senaryosunu yazar. 1974 yılında Hasret, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Boş Ver Arkadaş filmlerinin senaryosunu kaleme alır. Özellikle Boş Ver Arkadaş filmi çok ses getiren bir proje olur. Bir sene sonra da Delisin filminin senaryosunu yazarak yine müthiş bir filmi imza atar. Tarık Akan ve Necla Nazır bu filmlerin başrolündedir. Engin Orbey bu filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir. Bu filmde yine sinemamızın unutulmaz filmler arşivine eklenmiştir. 1976 yılında Süt Kardeşler filminde damat Bayram karakterine hayat verir. Meraklı Köfteci'de ruh doktorudur. Zühtü'yü yani Kemal Sunal'ı tedavi eden doktordur. Bu sahnedeki diyaloglar ve oyunculuklar olağanüstüdür. Engin Orbey kısacık sahnesiyle oyunculuğunu konuşturarak akıllarda kalmayı başarır. Ergin Orbey oyunculuğunun yanında bu filmin yönetmenliğini de üstlenmiştir. Şabanoğlu Şaban filminde polistir. Hababam sınıfı uyanıyor. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı tatilde filmlerinde müfettiş Hüseyin Şevki Topuz'dur. En çok bilindiği, sevildiği ve yüzleri güldürdüğü Hababam serisindeki bu rolüdür. Gel Barışalım ve Tatlı Kaçık filmlerinin de yönetmenliğini yapmıştır.
1978 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanır. 2 yıl sürdürdüğü genel müdürlük görevi sırasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda mimik ve sahne dersleri öğretmenliğini devam ettirir. Yapmış olduğu tüm bu çalışmalar sanatçıya ulusal ve uluslararası 11 ödül kazandırır. Ergin Orbey ilk olarak 1960'lı yıllarda Eskişehir'de kurulan Belediye Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliği görevine gelerek Eskişehir'de tiyatro çalışmalarına başlayan büyük usta, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünün kuruluşunda da aktif rol oynamıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının kurucu genel sanat yönetmenliği görevini üstlenen Ergin Orbey, şehir tiyatrolarının birçok oyununun da rejisörlüğünü gerçekleştirmiştir. Türkiye'de tiyatro basınının yeterli olmadığı dönemlerde Orbey, yurt dışındaki yayınlardan tercüme edip Duvar gazetesini çıkarır. Hayatı boyunca çalışmayı kendisine görev edinmiş ve karşısındakilere de bunu aşılamış olan büyük ustayı ne yazık ki 18 Temmuz 2012 tarihinde kaybettik. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenir. Büyük ustanın naaşı tören sonrası Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilir. Ölümünün ardından hayat arkadaşı Gönül Orbey şu yazıyı kaleme alır. Canım Ergin'im, sen gittin gideli yüreğim nasıl acıyor bir bilsen. Sivri uçlu bir şeyle uyuyorlar sanki. Ergin, hala öyle kuvvetli bir ışığın var ki etrafa sevgi hareleri, yaratıcılık, insanlık, insan olmanın onurunu ve tevazuyu yayıyorsun. Hep ilkleri yaptın, hiç hırsın olmadı. Hele kıskançlığın asla. Güzellikler ürettin hep. Pazarlamacı olmadın, hiç tezgah açmadın. Bunlara tenezzül etmedin. Çünkü insandın. Ergin Orbey bir tiyatro duayeni, çok gönlü bir sanatçıdır. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Hayatını dolu dolu yaşamış ve anlatılması zor olan bir ustadır o. Tutkulu, ilkeli, tutarlı, sevgi dolu bir oyuncu, senarist ve bir yönetmen geçti bu dünyadan. Kendisini saygı ve rahmetle anarken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Ne mutlu Eskişehirli olana.